Merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. 2 kat yufka ile tepsiler dolusu muhteşem bir börek tarifi vermek istiyorum. Tarifimize hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 1 paket yaş maya, 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 2 tatlı kaşığı toz şeker, biraz un ilavesi yapalım. 3 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı sıvı yağ. Homojen olana kadar karıştıralım. Kalan unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Toplamda 8-8,5 su bardağına yakın un kullandım. Unun miktarı kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Kontrollü eklemeye dikkat edelim. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Hamuru mayalanmayı bırakalım. 2 ayrı tavada kuru soğan kavurdum. Bir tanesine 1 adet doğradım. Diğerine 3 adet büyük kuru soğanı kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyorum. Evet, kuru soğan kavrulduktan sonra üzerine 100 gram ince çekilmiş ceviz ekliyorum. Birlikte kavurmaya devam edelim. 1 tatlı kaşığı tuz, mutlaka karabiber kullanalım. Çok güzel bir aroma veriyor. Evet, ceviz ve soğanı kavurmaya devam edelim. Evet, kavrulduktan sonra altını kapatalım. Diğer tavadaki kuru soğanı da soğuttuktan sonra üzerine 1 kase dolusu lor ekleyelim. Mayalanan hamuru tekrardan yoğurarak havasını alalım. ...12 eşit bezeye keserek yuvarlayalım. Evet, yuvarladıktan sonra bir tepsiye alıyorum. Bezeleri tek tek un serperek oklava yardımıyla açalım.
Son bezemi de açıyorum. 12 bezeyi açarak üst üste tezgahın bir kenarında bekletiyorum. Evet, bu büyüklük ve incelik yeterli olacaktır. 250 gram tereyağını 1 su bardağı sıvı yağ ile erittim ve yufkaların her tarafına gelecek şekilde fırça yardımıyla sürüyorum. Evet, iç harcından bolca her tarafına serpelim. İkinci yufkayı da üzerine alalım. Tekrardan yağ sürelim. Tekrardan her tarafına gelecek şekilde iç harcımızı serpelim. Kenarından bol olacak şekilde rulo saralım. Ne kadar bol sararsak böreğimiz o kadar güzel kabaracak ve tel tel olacaktır. Evet, iki tarafından hamurumuzu burkalım. Burktuktan sonra U şekli verelim. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırladım. Rulo sararak burkalım. Evet, kalan hamurları da soğanlı, lorlu olacak şekilde hazırlamak istiyorum. Birinci yufkayı yağladıktan sonra iç harcımızı seriyorum. Üzerine ikinci yufkayı aldıktan sonra tekrardan yağlıyorum. Tekrardan her tarafına gelecek şekilde iç harcımızı serpelim. Ve rulo saralım. Rulo sardıktan sonra iki tarafından burkalım. Evet, son kalan hamurları da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bayağı bereketli tepsiler dolusu böreğimiz çıkıyor. İsterseniz hemen pişirebilir, isterseniz de buzluğa atabilirsiniz. Evet, hazırladığım börekleri fırın kağıdı serilmiş tepsilere alıyorum. İkişerli olacak şekilde alalım.
Evet, üzerlerine kalan yağı her tarafına gelecek şekilde bir fırça yardımıyla sürelim. Evet, 2 tane tepsiyi streç filme sararak buzluğa kaldırmak istiyorum. İhtiyaç zamanı buzluktan çıkartarak buzunu çözdürerek pişirebilirsiniz. Hem elinizin altında hazır böreğiniz oluyor hem de gerçekten çok lezzetli oluyor bu yöntemle. Evet, 2 tepsiyi hazırladıktan sonra direkt buzdolabın buzluk kısmına atıyorum. Kalan böreğimi de önceden ısınmış 170 dereceli fanlı fırında üzeri kızarana kadar pişirmeye bırakıyorum. Vaktiniz varsa mutlaka bu börekleri tepsi mayası yaptıralım. Evet, böreğimiz pişti. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimleyerek servise ve yemeğe ikrama hazırlayabiliriz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunlara da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.